Merhaba gerçeği arayan dostlarım. Bugün size kelimenin tam anlamıyla ezoterik bir konudan, Merkaba'dan bahsedeceğim. Öncelikle söylemeliyim ki bu konu ne olduğunu bildiğim, meditasyonunu uzun zamandır yaptığım ve uygulattığım bir konu. Yanı sıra tetiklemek için kişisel olarak yaklaşık 7 senedir kendi üzerimde birçok yol ve yöntem denedim. Ancak maalesef ve esasen beklendiği gibi net bir deneyimim olmadı. Ve dahi deneyimi olduğuna ikna olduğum herhangi birini de tanımadım. Merkaba'nın ne olduğunu ve ona erişmenizin de teknik olarak imkansıza yakın olduğunu söylemeyi de etik olarak gerekli buluyorum. Bazen dostlarım bana gelip bir atölyede Merkaba'sını açtığını söylüyor. Açma tabirini onların sözleri olduğu için kullandım. Zira Merkaba açılmaz. O hep açıktır. Birçok kişi aura görmek ya da meditasyon sırasında yaşadığı vizyonlarla, hatta lucid, berrak rüyalarla ya da astral seyahatlerle karıştırıyor bu durumu. Oysaki Merkabasına gerçekten erişip programlayabilen insanların sayısı tüm insanlık tarihi boyunca çok azdır. Merkaba'nın şimdi saydıklarımdan neden farklı olduğunu anladığınızda, ona eriştiğinizde sahip olacağınız olağanüstü güçlerin neler olduğunu anladığınızda, ona erişememenin de neden bu kadar normal olduğunu anlayacaksınız. Aslında önemli olan da onu tetiklemekten ziyade o yolda olmaktır. O yol üzerinde ilerlerken az önce saydığım tüm ilimlerde ustalaşmış olursunuz. Bu çalışmayı eğer mümkün olursa Merkaba yolculuğunda gerekli olan bilinci yükseltmeniz için destek sağlamak adına ve birilerinin suistimaline karşı size kendinizi savunacak bilgiler vermek üzerine oluşturdum. Zira bana 300 lira verin, Merkaba'nızı açıyorum diyenlerin iyi niyetinden ciddi endişe duyuyorum. Bu uzunca izahatımdan sonra dilerseniz başlayalım. Varoluşun mevcut 7 planının her birini deneyimlemek için 7 süptil bedenimiz var. Peki bunlar arasında fiziksel bedeninizle özgürce hareket edebilirsiniz deseydim ne derdiniz? Merkaba çok boyutlu bir yolculuğu deneyimlemenizi sağlayan bir nevi araçtır. Bu cümledeki araç kelimesini boş yere seçmediğimi videoyu izledikçe anlayacaksınız. Zaten bildiğiniz gibi Kundalini enerjisini uyandırmak aydınlanmaya götürür. Bu felsefeye gönülden bağlı biri olsam da söylemem gerekir ki aydınlanmak için uyanmakta olan bir Kundalini deneyimlemek zorunda da değilsiniz. Nihayetinde yoga, öğrencinin hakikati bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış tüm öğretiler gibi bireysel bilincin kaynak veya ilahi bilinçle birleşmesidir. Yoga asanaları da bir sona ulaşmak için bir araçtır. Fiziksel uygulamalar öğrencilerin zihinlerini susturmalarına ve gerçekten kim olduğumuzun mucizesine kendilerini açmalarına izin verir. Bu süreçteki ilk adım insan vücudumuzu oluşturan ve daha büyük ışık bedenimizin veya Merkaba'nın bir parçası olan 7 çakranın ve auranın varlığını kabul etmektir. Bu 7 çakra merkezi artan enerji frekansları olarak vücudumuzun içinden geçer. Bazı kaynaklar çakraları 7'ye kadar numaralandırır. Ancak ben onları numaralandırmayı sevmiyorum. Zira onlar sadece varlığımızın içindeki enerji merkezleridir. Biri diğerinden daha önemli değildir ve bu 7 merkezden hem daha düşük hem de daha yüksek frekanslı sonsuz sayıda enerji merkezi vardır. Ancak bunlarla ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa daha önce hazırladığımız 7 çakra nedir, ne işe yarar video serisini izlemenizi öneriyorum. Zira biz bu çalışmada Merkaba özelinde devam edeceğiz. İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. Bu elektromanyetik alanın birçok önemli fonksiyonu vardır.
Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak yaşamımızı idame ettirmemizi sağlayan çakralar auralarda bulunur. Aynı zamanda vücudun çevresini sarmış bir kalkan görevi yaparlar. İşte merkabalarınız da auranızı çevreleyen enerji alanlarıdır. O, auranın aksine genişleyemez. Çapı yaklaşık kişinin boyuna göre 17 metre olan sabit bir boyuta sahiptir. Merkaba bir veya birkaç ömür boyunca süren titiz bir iç gelişim gerektirir. Bunu basit bir meditasyon veya örneğin rüya deneyimleri sonucunda elde edemezsiniz. Bilinç değişikliğinin bir sonucu olarak ona erişim kendiliğinden gerçekleşir. Bu yüzden odaklanılması gereken şey Merkabah'a erişmek değil, bilinci geliştirmek olmalıdır. Bu, aydınlanmış bir kişinin manyetik alanının fiziksel boyutun sınırlamaları nedeniyle sınırsız perspektif sağlayan bir bilinç modeli geliştirdiği gerçeğini yansıtır. Bu benim evrensel gerçek dediğim şeydir. Ancak bu yaşam deneyiminin yanılsaması içinde apaçık ortada olmaktan da çok uzaktır. Esasen bir mühendis ve matematikçi olarak ben evrensel gerçeklerin dış bilincimize sızmasına izin vermek için bilimsel dünyada destek aramanın güvenilirlik ve temel sağladığını düşünüyorum. Yoga Prana yaşam gücü ve enerjiden bahseder. Buna göre bizler deneyimlediğimiz 3 boyutlu dünya gibi gerçek, kütlesiz ışık enerjisi varlıklarıyız. Söylediklerim karmaşık mı geldi? Eğer anlamadıysanız kendinize ya da bana kızmayın. Konu fazlasıyla karmaşık. O halde tekrar deneyelim. Tam olarak farkında olduğunuzda, aydınlanmış olduğunuzda elektromanyetik alanınız Merkabah olarak bilinen az sonra bahsedeceğim geometrik bir model alır. Onun yardımıyla tüm bilinç seviyenize bedeninizle yani fiziksel olarak gidebilirsiniz. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz sevgili dostlar? Daha sonra fiziksel bedeninizi ışığa yani hafif bedene dönüştürebilirsiniz. Fiziksel bedeniniz yüksek frekanslarda titreşmeye başladığında bu geometrik model yüksek bilinç seviyelerini birleştirmeye başlar. Ve ışık bedeninizi çevreler, size zaman, boyut ve uzayda yolculuk için bir araç olarak hizmet eder. Elbette buradaki araç terimi yalnızca mecazi bir terimdir. Titreşimleriniz fiziksel bedeninizin titreşimlerini aşan yüksek bir seviyeye ulaştığında ve merkabanız tetiklendiğinde düşük titreşimlerde olan insanlar artık sizi göremezler. Bu onların fiziksel duyularının sınırlamalarından kaynaklanır. Ancak duru görüye sahip olanlar süptil bedenlerin duyularını kullanarak sizi görüp hissedebilir. Fiziksel beden çeşitli varoluş düzeyleri arasında geçiş yapabilmek için çok fazla yoğunluğa, çok düşük titreşimlere sahiptir. Yani bu yolculuklar için bir tür korumaya ihtiyaçları olur. Bir koruma giysisi ya da zırhlı bir savaş aracı gibi bir şeye ihtiyaç duyarlar. Kimilerine göre bu boyutlar arası yolculuk, Sami dinlerden bilinen yükselişten başka bir şey değildir. Neyse, biz devam edelim. Ama hazır dinlerden bahsetmişken bir de küçük not eklemek istiyorum sevgili dostlarım. Çalışmalarımızın hiçbirinde dini dogma yoktur. Bu nedenle bu ve diğer herhangi bir çalışmamızın din veya kurumsal bir inanç sistemi ile ilgisi olmadığını lütfen unutmayın. Peki bunu nasıl biliyoruz? Tarihin ruhani bilgeleri bunu günümüz bilim adamlarının bir ipucu bulmasından çok önce bildikleri gibi biliyoruz. Sutraların öğrettikleri kuantum fiziği ve elbette meditasyon yoluyla 4000 yıldan fazla bir süre önce Vaisesika okulunu takip eden yogiler evrenin moleküler yapısından ve içindeki her şeyden haberdarlardı ve bunları anlatıyorlardı. Kuantum fizikçilerimiz uzun zamandır tüm maddelerin yapı taşları olduğu düşünülen elektronların,
protonların ve nötronların enerjiden başka bir şey olmadığı konusunda hemfikir. Bu enerjiler sürekli aynı şekilde davranmıyor. Birinin onu gözlemlemeye odaklanıp odaklanmadığına bağlı olarak davranışlarını değiştiriyorlar. İnsan bilincinin madde dediğimiz şey üzerinde doğrudan ve ölçülebilir bir etkisi vardır. Bu, insanların sadece ışık enerjisi olduğu önermesini de destekliyor. Bizler hafif varlıklarız ve bazen merkabamız olarak adlandırılan gerçek bedenlerimizde yalnızca bilincin bağlanmasıyla biçim ve madde buluruz. Bu kavram tam olarak anlaşıldıktan sonra zaman ve mekanın tamamen farklı bir anlamı olur. Biz insanlar olarak bilim adamlarımızın var olduğunu bildiği frekansların %5'inden azını algılıyoruz. Bu, bilim adamlarımızın var olduğunu kanıtlayabilecekleri yaratılışın %95'inden fazlasının insan vücudu tarafından algılanamayacağı ve bilim adamlarımızın sadece bu büyük külliyatın ön sözünü okuyabildikleri anlamına gelir. Yoga ve Merkaba gibi ezoterik öğretiler bize vücudumuzun sınırlarının ötesini görmek ve içinde yaşadığımız yaratımı daha fazla keşfetmek için araçlar sağlıyor. Merkaba kelimesi savaş arabası anlamına gelen İbranice bir kelimeden gelir ve fonetik olarak parçalandığında eski bir Mısır dilinde mer-ke-bah, yani basitçe söylemek gerekirse mer kendi içinde dönen bir ışık anlamına gelir, ka ruh anlamına gelir ve ba fiziksel beden anlamına gelir. Aynı zamanda merkavah, merkava ve benzeri olarak da bilinir. Merkaba varoluşun temelidir. Her iki anlamı da göz önünde bulundurursanız esasen bu araç veya sembol aracılığıyla beden ve ruhla bağlantı kurmanın bir yolunu ifade eder. Merkaba, yıldız tetrahedron olarak bilinen 3 boyutlu 6 köşeli bir yıldız şeklindedir. Bir piramide andıran bu yıldızın üst yarısı insanlığın Tanrı'ya yükselişini, alt yarısı ise insanlığa inerken Tanrı'yı temsil eder. Merkaba, vücudumuzu aura alanının dışında çevreleyen daha büyük bir enerji alanıdır. Varlığımızla ilgili yaratıldığı andan itibaren tüm bilgileri içerir. Koşulsuz sevgiyi hissetmenizi, kendinizi ve başkalarını iyileştirmenizi sağlar. Enerji aynı zamanda fiziksel, duygusal ve ruhsal bedenin içsel iyileşme ve güçlenme sürecini de hızlandırır. Her zaman dört yönde sürekli titreşen, akan, uyum sağlayan ve dengelenen saf, ilahi enerjiyi temsil eder. Erkek ve dişi enerjisini uyumlu hale getirir. Sri Yantra sembolü gibi diğer bazı sembollerin aksine bu sembol daha çok Yahudi ve Hristiyan geleneğine dayanır. Örneğin Hristiyanlıktan bazı benzer kavram ve sembolleri ele alırsak, kelimenin 3 unsuru olan ışık, vücut ve ruh, Hristiyanlıktaki kutsal üçlünün 3 yönüne benzetilebilir. Ancak bu sembolü benim gibi somut matematiksel terimlerle görselleştirmek isterseniz, Merkaba zıt yönlere bakan ve merkezde birbirine bağlanan veya üst üste binen iki üçgenden oluşan 3 boyutlu bir semboldür. Merkaba yıldızı farklı yönlere dönerken aynı anda dünyadan güç çeken dişil ve göklerden enerji çeken eril bir yapıdadır. Bu güç kombinasyonunun yarattığı enerji alanı aracılığıyla denge sağladığı bilinir. Elbette evrendeki gerçek bir yıldızın enerjik gücünü düşünürsek bu daha da ilham verici bir sembol haline geliyor. Alt üçgen kadınlığı temsil eder ve saat yönünün tersine döner. Ve üst kısım erkeklikle ilgilidir ve aynı anda saat yönünde döner. Tasarım iki boyutlu bir perspektiften bakıldığında 6 köşeli bir yıldıza benziyor. Merkaba binlerce yıldır ve yaşamın birçok çağında paylaşılmış, öğretilmiş ve kullanılmıştır. Her büyük ruhsal sistem ona nihai gücü yerleştirir.
tüm internet aramalarınızda karşınıza bir Yahudi mistisizmi olarak çıkacağı için 3 Sami din açısından Merkaba'yı birkaç cümleyle açıklayıp dinler konusuna hiç girmeden devam etmek istiyorum. Kutsal kitapların ortaya çıkma sırasıyla gidelim. Yahudi bakış açısına göre Merkaba daha çok insanın doğasına, dünyaya ve ekosisteme çok katmanlı bir yaklaşıma sahip olmakla ilgilidir. Ve bu sembolü daha iyi olmanın bir yolunu düşünmenin yolu olarak görürler. İlginç bir şekilde Merkaba sembolü aynı zamanda Yahudi dini geleneğindeki bir başka sembole, Davut yıldızına çok benzer. İncil'e göre Hezekiel'deki ayetlere ve ona eşlik eden tesvirlere göre Merkaba bir adamın benzerliği tarafından sürülen birçok melekten oluşan bir arabadan ibarettir. Arabanın temel yapısını yüzleri farklı yönlere bakan 4 melek oluşturur. Bir görüşe göre erken Hristiyan teolojisi ve söylemleri Yahudi Merkabah geleneğinden etkilenmiştir. İslam'a göre ise durum Merkaba veya Merkabah Arap dilinde binmek için fiilinden veya kökünden geldiğinden sürülebilen bir nesneye, örneğin bir gemiye, bir savaş arabasına atıfta bulunan feminine bir kelimedir. Bu anlam dışında diğer 2 Sami dinle bir anlam benzerliği pek yoktur. Kur'an'da bu fiil daha çok gemiler bağlamında kullanılmıştır ve Nuh hikayesinde birçok kez geçer. Dini yönler elbette bunu okuyan herkesle illaki rezonansa girmese bile bu sembol meditasyonda daha yüksek bilinç alemlerine erişmek ve kendi etrafında koruyucu bir güç alanı yaratmak için kullanılabilir. Zira yogik bakış açısına göre 16.000 yıldan fazla bir süredir uygulanan Merkaba bu medeniyetler ve dinler var olmadan çok önce de biliniyordu. Bir tavsiyede bulunmam gerekirse onu zihninizde dinler ekseninden çıkartıp meditasyon yaparken etrafınızı saran bu şekli görselleştirmeye çalışmanız olacaktır. Bu biraz pratik gerektirebilir ancak titreşimlerinizi artırması da mümkündür. Dönen üçgenlerin dengesiyle yaratılan enerjik alan çok güçlüdür ve değerli ruhsal anlayışlar kazanmanıza ve hatta astral seyahat yapmanıza yardımcı olur. Daha yüksek alemlerle bağlantı kurmanızın yanı sıra bu sembolün kullanımı meditasyon ve nefes alma teknikleriyle birleştiğinde kişisel gücünüze erişmenize de yardımcı olur. Zen Budizmi de Merkaba'nın çok güzel bir şekilde temsil ettiği aynı yüksek bilince meditasyonla odaklanan aydınlanmaya giden bir yoldur. İlk olarak eski Mısır'da uygulanan Merkaba meditasyonu kalbi zihnin ötesinde birlik aleminde var olan koşulsuz sevgi durumuna açan 18 küresel nefesten oluşur. 5. boyut ışık bedeninizi aktive eden hem görselleştirme hem de nefes alma meditasyonudur. Ancak bunu sağladığımızda karşılıklı ışığımızı yansıtabiliriz. Merkaba manevi evrimin en güçlü sembolüdür. O okuyabileceğiniz veya öğrenebileceğiniz bir şeyden ziyade deneyimlemeniz gereken ve en başından beri sizinle olan bir olgudur. Şimdi bunu yapmanın yollarından bahsedelim. Merkaba meditasyonu enerji alanlarınızı yeniden şarj etmenize ve tamamen canlanmanıza yardımcı olur. Bu meditasyon nefes alma kalıplarınızı, zihin, vücut ve kalpte değişiklikler ve algınızı değiştirmeyi içerir. Aydınlanmaya doğru bir yolculuktur. Ne diyoruz? Önemli olan hedefe varmak değil, yolda olmaktır. Merkaba'nın kundalini enerjisini etkilediği söylenir. Merkaba meditasyonu kanalları açarak ve çakraları temizleyerek kundalini enerjisinin vücutta yükselip yayılmasını kolaylaştırır. Sevgili dostlar, tüm çalışmalarımızda hangi tür ezoterik ya da spiritüel konuyla ilgili konuşursak konuşalım, fark etmiş olduğunuz gibi sürekli çakralardan bahsediyoruz. Çakraların önemini idrak edip her şeyin temeline onları koymanız çok önemli. Az sonra anlatacağım meditasyon yöntemi ve programlamalar da çakralarla ilgilidir.
Zira onlara erişiminiz olmadan olağanüstü haller dışında herhangi bir ilerleme kaydetmeniz çok zor demiyorum. İlerleme kaydetmeniz imkansız diyorum. Merkaba meditasyonu vücudunuzun enerji alanlarını hizalar ve daha kolay enerji hareketi sağlar. Meditasyon sizi daha yüksek bir bilince yükseltir ve sizi günlük yaşamın sınırlarının ötesine götürür. İlk nefesle başlıyoruz. Burada benimle birlikte tekrarlayabileceğinizi varsayarak herhangi bir video görseli kullanmayacağım. Nefes alın ve tüm yaşamlar için sevgiyi hissetmek adına kalbinizi açın. Vücudunuzu çevreleyen parlak beyaz bir ışık görselleştirin. Nefes alırken baş parmağınızı hafifçe ilk parmağınızın üzerine koyun ve diğer parmaklarınızı ayırın. Avucunuzu yukarı bakacak şekilde tutun. Nefes alma yogik bir şekilde yapılmalıdır. Önce mideden, sonra diyaframdan ve sonra göğüsten. Her iki burun deliğinden de nefes alın. Nefes verirken karnınızı sıkın ve göğsünüzü yukarı kaldırın. Eksalasyondan sonra rahatlayın. Bu nefes alma şeklini ritmik tutun. Nefes alırken 7 saniye sayın ve nefes verirken de 7 saniye sayın. Nefes verirken göz bebeklerinizi hafifçe birbirine doğru hareket ettirin ve ardından nazikçe yukarı bakın. Gözleriniz arasında bir karıncalanma hissi hissedeceksiniz. Bundan sonra aşağıya bakın. Omurganızdan aşağıya doğru inen bir yük hissetmelisiniz. İkinci nefes. Omurgadan aşağıya inen enerjiyi hissettiğinizde mudrayı yani elinizin durumunu değiştirin. Baş parmağı ve ikinci parmağı birleştirin. İlk nefeste yaptığınız gibi nefes alıp verin. Üçüncü nefes. Yine mudrayı değiştirin. Baş parmağınızı üçüncü parmağınıza kaydırın ve ilk nefeste yaptığınız gibi nefes alıp verin. Dördüncü nefeste baş ve küçük parmağınızı birleştirin. İlk nefeste yaptığınız gibi nefes alıp verin. Beşinci nefes. Baş parmağınızı ilk parmağınıza geri getirin ve ilk nefeste yaptığınız gibi nefes alıp verin. Altıncı nefes. İkinci nefesi ve mudrayı tekrarlayın. İlk 6 nefes kutuplarınızı dengeler ve elektrik sisteminizi temizler. Sonraki 7 nefes bu çalışmanın ikinci kısmıdır. 7. nefes yeni bir nefes alma tarzıyla başlar. Kalbinizdeki sevgiyi hissedin ve nefes alın. Başınızın üzerinden ayaklarınızın altına doğru uzanan bir tüp görselleştirin. Tüpün üst kısmından göbeğinize doğru hareket eden ve aynı şekilde borunun altından da göbeğinize doğru yukarı yönlü hareket ettiğini hissedin. Siz nefes alırken bu iki nokta buluşsun ve genişlesin. Baş parmağınızı birinci ve ikinci parmaklarınızı birleştirin ve avuç içlerinizi yukarıda tutun. Hiçbir noktada nefesi tutmadan yogik, ritmik bir şekilde derin nefes alıp verin. 8. nefes. Bir önceki eksalasyonda ciğerleriniz kendiliğinden boşalırken doğal olarak nefes alın. Göbeğinizdeki pranik enerji boyut olarak büyümeye devam etmeli. Nefes verirken pranik enerji maksimum boyutuna ulaşır. Aynı el duruşu ile ritmik nefes alma modelini devam ettirin. 9. nefes. Siz benzer bir nefes modelinde ve aynı mudrada nefes alıp verdiğinizde pranik enerji daha fazla büyümeyeceği için göbek bölgesinde yoğunlaşır. Teneffüs ve eksalasyon ile pranik enerji daha parlak hale gelir. Aynı el duruşu ile ritmik nefes alma modelini devam ettirin. 10. nefes. Nefes alırken pranik enerji daha parlak hale geldi. Maksimum sınıra ulaştı ve kör edici beyaz bir ışık topu haline geldi. Nefes verirken dudaklarınızda küçük bir delik açın ve içinizdeki basınçlı havayı dışarıya üfleyin. Nefes verirken beyaz küre parmak uçlarınızdan uzanmalı ve vücudunuzu beyaz bir ışık küresi içine almalı.
aynı el duruşu ile ritmik nefes alma modelini devam ettirin. 11. nefes. Rahatlayın ve aynı el duruşuyla ritmik nefes alın. Prana'nın yukarı ve aşağı akışını hissedin. Göbek dibinde buluşup daha büyük bir küreye uzanın. 12. nefes. Rahatlayın ve aynı el duruşuyla ritmik nefes alın. Prana'nın yukarı ve aşağı akışını hissedin. Göbek dibinde buluşup daha büyük bir küreye uzanın. 11. nefesle birebir aynı. 13. nefes. Rahatlayın ve aynı el duruşuyla ritmik nefes alın. Prana'nın yukarı ve aşağı akışını hissedin. Göbek dibinde buluşup büyük bir küreye uzanın. Bu 3 nefes pranik alanınızı dengeleyecektir. 14. nefes. Kalbinizdeki sevgiyi hissedin ve nefes alın. Yaptığınız gibi pranik enerjinin orijinal buluşma noktasını göbekten sternuma kaydırın. Kalbinizdeki sevgiyi hissedin ve nefes alın. Pranik enerjinin orijinal buluşma noktasını göbekten sternumunuza kaydırın. Orijinal alanı içine alan daha parlak, büyük küre enerji tüpü içindeki göğüs kafesinize doğru hareket etmeli. El duruşunuzda sol avucunuzu erkekler için sağ avuç içine, kadınlar içinse tam tersi şekilde değiştirin. Ritmik ve rahat nefes alın. Sternumda buluşan ve genişleyen vücudunuzdaki pranik akışa odaklanın. Nefesi, enerji akışını ve yaşamla bağlantınızı hissedin. Son 3 nefes çok önemlidir. Bunu sadece yüksek benliğinizle bağlantı kurduğunuzda yapın sevgili dostlar. 15. nefes. Kalbinizi sevgiyle doldurun ve üst üste bindirilmiş 3 tetrahadronun farkına varın. İlk tetrahadron genellikle hareket etmez ve vücutta sabitlenir. İkincisi saat yönünün tersine dönen erkektir ve insan aklını temsil eder. Üçüncü tetrahadron saat yönünde dönen manyetik bir dişidir ve insan duygularını temsil eder. Baş parmağınızı birinci parmağınızın üstüne getirerek iki hareketli tetrahadronun eşit hızlarda dönmesi gerektiğini aklınızda tutarak derin bir nefes alın. Dudaklarınızda bir delik açın ve eşit hızda ancak zıt yönlerde dönen bu yıldız tetrahadronlara nefes verin. Teoride Merkaba deneyimi buradan itibaren başlar. 16. nefes. Ellerinizi aynı pozisyonda tutarak devam edin. Derin bir nefes alın. 15. nefese benzer şekilde ağzınızdan nefes verirken tetrahadronların hızının ikiye katlandığını hissedebilirsiniz. Ve omurganın tabanında vücudunuzun etrafında bir disk oluştururlar. Ancak bu disk çok şiddetli şekilde titrer ve onun dengeye ihtiyacı vardır. 17. nefes. Aynı el duruşunu tutarak ve yaşam için koşulsuz sevgiyi hissederek nefes alın. Zihninize Merkaba'yı ışık hızının 9'una çıkartmasını söyleyin. 15. nefesle aynı şekilde ağızdan nefes verin. Dengeli ve yogik bir şekilde nefes alıp verin. Kuvvetle nefes verin ve Merkaba'nızı sabitleyin. Ve 18. nefes. Bu 18. nefesi yüksek benliğinizle almalısınız. Eğer bunu başarabilirseniz bu eylem sizi bir süreliğine ışık hızıyla başka bir dünyaya götürecektir. Bu elbette çalışmanın başında da bahsettiğim sebeplerden dolayı teoriktir. Eğer bunu başaran biri olursa bana haber versin demiyorum, zahmet olmazsa yanıma ışınlanıp söylesin. Bu güce sahip olmanın ne anlama geldiğini sanırım anladınız sevgili dostlar. Yani gidip bir atölyede yarım saat meditasyon yaparak başarılabilecek bir şey değil ne yazık ki. Olsaydı ben kesinlikle başarmış olurdum. Ama bu meditasyon gereksiz de değildir. Gereksiz değildir, tam aksine yapılmalı ve devam ettirilmelidir. Sayısız faydası vardır. Farkındalığınızı genişletir, bilincinizi yükseltir. Varlığınızın sonsuz olasılıklarını deneyimlemenize yardımcı olur. Astral seyahat yapmanıza yardımcı olur.
bilinçli rüyalar görmenize yardımcı olur. Zihninizi dengeler, stresi azaltır. Zihinsel ve sezgisel alıcı yönlerinizi geliştirir. İnsanların auralarını okumayı kolaylaştırır. Varlığınızı iyileştirir ve yüksek benliğinizle daha derin bir temas kurmanıza yardımcı olur. Enerjinizi artırır ve yaşamla daha güçlü bir bağlantı kurmanızı sağlar. Koruyucu melekleriniz ve ruh rehberlerinizle olan iletişiminizi güçlendirir. Onlara erişmenizi sağlar. Sevgili dostlar, bu çok gelişmiş bir meditasyon tekniğidir. Yeni başlayanlar zaten başaramayacakları için denemelerinde bir tehlike de yoktur. Hatta her tür meditasyon onların gelişimi için motivasyon sağlar. Ancak benim endişem orta düzey uygulayıcılar ve doğuştan duru görüsü olanlar içindir. Onların bu meditasyonu bir rehberin gözetiminde dikkatlice çalışmasını ve uygulamasını tavsiye ediyorum. Bir rehberiniz yoksa bile lütfen yanınızda bir arkadaşınızın bulunmasını rica edin. Eğer o da yoksa ev hayvanınız da olur. Ancak bu meditasyonu tek başınıza yapmayın. Gerçeği arayan dostlarım, şimdi bahsedeceklerim kişisel merkabalarını veya ışık bedenlerini geliştiren insanlar için. Merkabanızı etkinleştirmek için çalışmıyorsanız bu bilgiler kafa karıştırıcı veya gereksiz olabilir. Merkaba aktivasyonu hakkında ayrıntılı bir anlayışa sahip olabilirsiniz ve buna rağmen bazı talimatları yine de anlamayabilirsiniz. Az önce yaptığımız meditasyonun ardından kesinlikle sarhoşluk etkisi yaratan bir şey kullanmadan sadece anladığınız talimatları uygulayın. Aksi takdirde hiçbir şey yapmayın. Öncelikle merkabanızın diğer boyutlar da dahil olmak üzere tüm evrende olup biten her şeyin bilincinde ve farkında olduğunu anlamalısınız. Sevgi yüksek bilincin anahtarıdır. Hayata olan sevginiz büyüdükçe merkabanız daha canlı ve farkındalığı daha erişilebilir hale gelir. Her nefeste her an mükemmelliği görmeye başladıkça, düşmanlarınızı sevmeye başladıkça, size zarar veren insanları affettikçe merkabanız daha bilinçli hale gelir ve daha yüksek seviyelerde çalışmaya başlar. İnsan olarak potansiyeliniz muhtemelen hayal ettiğiniz her şeyin ötesindedir. Ancak her şeyin anahtarı ilahi aşk ve sevgidir. Bu çalışmadaki talimatlar bu aşk olmadan olmaz. Lütfen bu söylediklerimi hafife almayın. Merkabanız bilincinize yanıt verir sevgili dostlar. Eğer bilinciniz ona talimat vermezse merkabanız zaten olduğu gibi bedeninizin etrafında varlığını sürdürecek, ancak onu algılamanız imkansız olacaktır. Esasen bu durum bana bir bilgisayarı hatırlatıyor. Donanım olarak çok güçlü bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Ancak içine yazılım koymazsanız bunun pek bir değeri olmaz. Ve elbette hangi yazılımı seçtiğinize bağlı olarak bilgisayarınızın çalışma şekli de farklı olacaktır. Bir başka örnek de kristallerdir. Bir kristal programlandığında yüklendiği düşünceler ve duyguları kabul edecek ve bu programları sonsuza kadar büyük bir hassasiyetle göndermeye devam edecektir. Bununla birlikte sadece yüklediğiniz programlar kadar farklı program tutabilen kristallerin ve bilgisayarların aksine merkabanız veya ışık bedeninizle çalıştırılabilecek programların sayısında bir sınır yoktur. Eğer kristalleri nasıl programlayacağınızı zaten biliyorsanız, o zaman merkabanızın kristal gibi olduğunu ve tamamen aynı şekilde programlandığını anlamanız daha kolay olur. Kristallerin nasıl programlandığını, ne işe yaradıklarını bilmiyorsanız, önce kristalleri tanımak ve programlamaktan başlamanızı öneriyorum. Bunun için hazırladığımız videoya da bir göz atın isterseniz. Psişik enerjideki her şey iki basit ilkeye dayanır: dikkat ve niyet. Önce dikkatinizi üzerinde çalıştığınız şeye yöneltirsiniz ve sonra niyetinizi dikkatinizin odaklandığı alana yerleştirirsiniz. Bu karmaşık konuyu basitçe anlatabilme adına bir örnekle açıklamaya çalışayım. Örneğin karanlık bir odayı
herhangi bir alet kullanmadan aydınlatın. Sonra dikkatinizi aydınlatılmasını istediğiniz bu odaya verin. Ve ardından niyetinizi odanın aydınlatılmasına odaklayın. Kafanız mı karıştı? Odaklanılan niyetin kendisi birçok yöne sahip olabilir. Bununla demek istediğim odanın aydınlanmasını görebilir veya görselleştirebilirsiniz. Yandığını hissedebilirsiniz. Ya da sadece aydınlandığını bilirsiniz. Buradaki salt bilme hali bu düşünce sisteminin nihai sonuçlarından biridir. Meleklerinizle iletişim kurmak adlı çalışmada meleklerin düşünce sistemlerinden bahsetmiştim. İzleyen dostlarım hemen hatırlar. İşte merkabanıza erişmeniz de artık meleklerinizle aynı şekilde düşünmenize, uzay, zaman ve bildiğiniz fiziksel kanunlardan azat olacağınız anlamına gelir. Merkaba'ya erişirsem ne olur sorusuna verilebilecek en kolay ve açıklayıcı cevap da bence budur. Bununla birlikte bu tür psişik enerji alanlarının tümü her şeyden önce niyetinizi gerektirir. Az önce anlattığım 18 nefes meditasyonuna girin ve tüm meditasyon sürecinde dikkatinizi merkaba, ışık bedeninize verin. Sonra merkabanızın ne yapmasını istediğinizi düşünün. Merkabanız ne istediğinizi anladığında bu görevi anında yerine getirmeye başlayacaktır. Bu görevi sonsuza kadar ya da siz durdurana ya da değiştirene kadar yerine getirir. Bilgisayarlar veya kristaller söz konusu olduğunda herkes programı değiştirebilir. Ancak bir insan söz konusu olduğunda yalnızca merkabaya sahip olan kişi bir programı başlatabilir, durdurabilir veya değiştirebilir. Egemenliğini sürdürme hakkı sadece o merkabanın sahibine aittir. Yani merkaba başkaları tarafından ne kadar usta olurlarsa olsunlar manipüle edilemezler. Merkabanızı programlama yollarını siz seçmelisiniz. Ben bugün 4 yoldan bahsedeceğim ve birkaç tane de örnek cümle söyleyeceğim. Ancak farklı yollar ve yöntemler de düşünebilirsiniz. Benim önerdiğim yollar pozitif, negatif, her ikisi ve nötr. Veya başka bir deyişle erkek, dişi, çocuk ve tanık. Ve yine veya proton, elektron, nötron ya da boşluk. Şimdi erkek ve kadın programlama yöntemleri arasındaki farkları anlatayım. Erkek yolları detaylandırılabilir sevgili dostlar. Yazılabilir veya başka birine açıklanabilir. Onlar genellikle çok mantıklı olduklarından tekrarlanabilir bir kalıpları vardır. Buna karşın dişi yolların belirli bir modeli yoktur. Zaman zaman ve kişiden kişiye sürekli değişeceği için bunu nasıl yapacağını başka birine söyleyemezsiniz. Mantıklı olması da gerekmez. Çocuk veya her ikisi de tam olarak aynı anda her iki programlama yönteminin de kullanılması demektir. Bu bazen erkek, bazen kadın veya her ikisi aynı anda olabilir demektir. Son olarak tarafsız ya da tanık yolu hayatın dramında yer almaz. O sadece izler. Bu insanlar için nispeten zordur ancak yine de mümkün sayılabilir. Merkabayı mantığımızı kullanarak programlayabiliriz. Zira merkabamız mantığımızla sınırlıdır. Bir şeyin mantıklı olduğuna inanırsak o zaman merkaba bunu yapabilir. Mantıklı olmadığına inanırsak o zaman merkabamız da bunu yapamayacaktır. Bu nedenle kadınsı yaratıcı yönümüzü kullanarak merkabayı sezgisel olarak programlamak daha iyidir. Bu şekilde mantıksal erkek tarafımızı kullanmaktan kaçınırız ve merkabamız zaman veya mekan tarafından engellenmeden her şeyi yapabilir. Merkaba kendimiz için istediğimiz hayatları yaratabileceğimiz bir araç haline gelir. Şimdi temel olarak 4 yola baktığımıza göre örneklerle devam edelim. Birinin yapabileceği birçok özel erkek programlaması türü vardır. Görünmez ve tespit edilemez olmak için bile programlamalar mevcuttur. Ancak bu vekil adı verilen bir markabayı programlayarak yapılır ve yaratılabilir. Ve bedeninizin çevresinden ziyade dünyaya bağlıdır. Ancak kişisel merkabalarınızı
programlamanın en kolay ve en yaygın yolu kaçınmak istediğiniz çevresel tehlikelerle ilgilidir. Basit bir örnek olması açısından Hertzman çizgilerinden bahsedeyim. Hertzman hatları 2-3 santim genişliğinde ve güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru hareket eder. Bu çizgiler evinizde kesişirse, ki esasen hemen hemen her evde kesişirler ve eğer bu kesişmeler çok zaman geçirdiğiniz yatağınızda veya masanızda olursa sizi çok hasta edebilirler. Merkabanıza bu negatif kuvvet çizgilerinin ve diğer bilinmeyen hatların merkabanızın etrafından akmasını istediğiniz şekilde programlayabilirsiniz. Bu özel erkek tipi programlama örneğidir. Yani belirli ve net talimatlar verirsiniz ve onları istediğiniz gibi ifade edebilirsiniz. Unutmayın, merkabanız canlı ve bilinçlidir ve ona ne programladığınızı bilecektir. Kadın programlamasına örnek olaraksa kimse size ne yapacağınızı söyleyemez. Bunun doğrusu ya da yanlışı yoktur. Doğa ile dengede olanla basitçe akmalısınız. Bir kadın programı örneğin şöyle olabilir. Tanrı ve her yerdeki tüm yaşam ile olan yakın bağlantım sayesinde merkabamı beni korumak ve ihtiyacım olanı vermek için programlıyorum. Gördüğünüz gibi asla spesifik değildir. Ne olacağını asla tam olarak tanımlamaz veya önceden tahmin etmez. Dişil yol yaratılışın mükemmel olduğunu bilir. Çocuk programlaması ise her ikisidir. Öncelikle kadın programlamasına bağlıdır. Ancak aynı zamanda özel erkek programlamayı da kullanabilir. Çocuk belirli bir şey istediğinde onu almak ve spesifik olmak için ağlayacaktır. Ancak genel bir kural olarak çocuk hayata güvenir. Tanık programlaması ise bu yol bence gerçekten hiç mümkün değil. Ancak felsefesi şu: en büyük savunma hiç savunma olmamasıdır. Aslında bu bile çok fazla bir ifade değil mi? Tanık yaratılışta olan hiçbir şeye cevap vermez. Yaratılışın parçası ama yaratılışın parçası değildir. Yaratılış boyunca bilincin bu kısmı açık ara en büyük kısmıdır. Hayatın çoğu sadece bir tanıktır. İyi ve kötü bilincinde yer alan insanlar olarak bizler tanığın gerçeğini gerçekten anlayamayacak bir konumdayız. Neredeyse dünyadaki herkes için ilk 3 seçenek elimizde olan tek şeydir. Son olarak örnek programlama cümlelerinden bahsedeceğim. Merkabanızı, dikkatinizi ona odaklayarak ve ona emirler, talepler vererek sezgisel olarak programlamak en iyisidir. Örneğin, sevgili merkaba, lütfen beni iyileştir emri verebilirsiniz. Sevgili merkaba, lütfen tüm farklı bedenlerimi kendi aralarında dengele diyebilirsiniz. Ayrıca merkabalarınızdan kopyalar çıkarabilir ve onlardan farklı şeyler yapmalarını da isteyebilirsiniz. Örneğin, sevgili merkaba, lütfen kendinizin bir kopyasını yapın, kopyayı evimin etrafına yerleştirin, evin içindeki ve etrafındaki tüm enerjileri dengeleyin ve herkese sonsuz bolluk getirin. Her zaman ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmaları için bu evde bizim yanımızda durun diyebilirsiniz. Ya da daha gönlü bolsanız, sevgili merkaba, lütfen kendinizin kocaman bir kopyasını yapın. Bu kopyayı dünya gezegeninin etrafında konumlandırın ve gezegene ve içinde, üzerinde yaşayan herkese şifa ve uyum getirin diyebilirsiniz. Açıkçası tüm bu kopyalar size bağlı kalacak ve kopyaların enerjilerini her zaman hissedeceksiniz. Bu yüzden merkabanızı kötü enerjiye sahip nesnelerin etrafınıza yerleştirmenizi önermiyorum. Ayrıca onları koruma ve enerjileri filtrelemek için de programlayabilirsiniz. Sevgili merkaba, lütfen etrafımda bir enerji balonu yaratın. Bu bana gelen tüm enerjileri filtrelesin ve böylece geçecek tek enerji sevgi olsun diyebilirsiniz. Sevgili merkaba, lütfen beni ruhuma ve içsel rehberliğime bağlayın diyebilirsiniz. Sevgili merkaba, lütfen ruhumdan aldığım tüm mesajları basitleştirin ki onları daha iyi anlayabileyim diyebilirsiniz. Bunlar kendi ruhsal rehberlerinize ve meleklerinize bağlanmak için söyleyebilecekleriniz.
Ancak benim en sevdiğim programlama şu: sevgili merhaba, lütfen hayatıma sınırsız miktarda ışık, sevgi, şans ve yaşam sevinci getirin. Böylece ihtiyacım olan her şeye ihtiyacım olduğu her zaman sahip olayım. Ayrıca başarabilirseniz bireysel merkaba bedenlerinizi tek bir birleşik beden olarak da birleştirebilirsiniz. Böylece yaptığınız her şey daha güçlü hale gelir. Merkabanızı birleştirmek istediğiniz kişi ya da kişilerle bir daire şeklinde oturun ve kişisel merkabalarınızı etkinleştirin. Tüm merkabalar aktif olduğunda onları tek bir büyük merkabada birleştirebilirsiniz. Sadece olmasını istiyorum deyin. Öyle olacaktır. Birinin bağlantı kurmadığını hissederseniz bunun nedeni bir yerlerde içsel bir direnişe sahip olmasıdır. Diğerlerinden odadaki tüm merkabalarla birleşmek için merkabasına izin vermesini isteyin. Merkabası izin alır almaz birleşecektir. Onlar birleştiğinde şu gibi birleşik bir program verebilirsiniz. Sevgili birleşik merkaba, lütfen tüm ülkemi, etrafındaki denizleri temizleyin ve tüm alanın iyi titreşimlerini yükseltin. Lütfen ülkemde savaş çığırtkanlığı yapan insanların bulunduğu alanlara odaklanın. Tüm ülkeye barış, uyum, manevi ve ekonomik refah gelsin diye onların enerjilerini temizleyin diyebilirsiniz. Bence bu programlamayı tüm iyi niyetimizle ve işe yaramasını umarak hep birlikte, hep bir ağızdan yapmalıyız. Sanırım şu anda ülke olarak en çok ihtiyacımız olan birkaç şeyden bahsettim. Her neyse. Bunların yanı sıra meleklerden, yükselmiş üstatlardan, manevi rehberlerinizden birleşik merkabanıza katılmalarını isteyebilir ve sonra başarmak istediğiniz şeyi başarmak için merkabanıza mümkün olan en iyi şekilde rehberlik etmelerine izin verebilirsiniz. Tüm bunlar bittikten sonra merkabalardan bir kez daha bireysel olarak bölünmelerini isteyin. Eğer zamana inanıyorsanız merkabanız siz etkinleştirdikten sonra 24-48 saat boyunca aktif olur. Bu nedenle başaranlar için merkabalarını her gün etkinleştirmek ve programlamak hem çok kolay hem de doğru olandır. Zaten eminim onlar da böyle yapıyordur. Ancak eğer zamana inanmıyorsanız, ki bence merkabasını aktif etmiş biri zaten bunu aşmış demektir, o zaman zaten merkabanız aktif olmuştur ve her zaman aktif kalacaktır. Son söz olarak siz ve yalnızca siz, sizin için uygun olanı seçebilirsiniz. Ne olursa olsun ruhunuz ölümsüzdür ve Tanrı ile yakından bağlıdır. Yaratılışın bütün eksiksiz ve mükemmel olması için gerçekten endişelenecek hiçbir şeyiniz yok. Umarım bu çalışma merkaba konusunda sorularınıza yanıt olmuştur. Ve umarım o yolculuğunuzda size küçük de olsa bir destek sağlayacaktır. Eğer merkaba ile ilgili sorularınız varsa bana yorumda bildirin. Her zaman olduğu gibi size tüm kalbimle sağlık, mutluluk ve yüksek farkındalıklı parlak bir gelecek diliyorum. Esen kalın sevgili dostlar.